Nisan'daki kombinasyonlar birazcık sıkıntılı. Uranüs'ün etkisi özellikle 26 Nisan'da. Uranüs aynı zamanda sismik hareketleri de anlatır. Yer sarsıntılarına da dikkat çekmekte fayda var. Çok büyük tarihi böyle dönüm noktaları ve biz onlara şahitlik ediyoruz. Burada askeri hareketlilik ve Mars'ın Koç burcuna geçişiyle bir agresyonun artışı var. Kadim astrologlara göre savaşın işaretçisi. Türkiye'nin Mars derecesi sert etkiler alacak. Sevgili takipçilerimiz efendim merhaba. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni videomuzda karşınızdayız. Lütfen kanalımıza abone olun. Önce bunu hatırlatayım. Videolarımızı beğenin ve de yorumlarınızı, sorularınızı iletin. Ben hepsini keyifle takip ediyorum. Gökyüzünü konuşacağız. Nisan ayını konuşacağız. Bakalım Nisan ayı nasıl geliyor, nasıl bir ay bizi bekliyor, kiminle birlikteyiz? Sevgili canım kıymetli Arzum Koyuncu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki beraberiz, iyi Sağ ki olun. bir aradayız. Sağ olun. Güzel enerjiler buradan bütün izleyenlere aksın, herkesin enerjisi yükselsin. İnşallah öyle olur diyelim. Evet. Şimdi Arzum Hanım bize Nisan ayını anlatacak. Nisan bu yıl birazcık kritik gibi görünüyor anladığım kadarıyla. Evet, Buyurunuz. Nisan'daki kombinasyonlar birazcık sıkıntılı. Neden diye soracak olursan öncelikle 20 Mart'ta bir Merkür Retrosu bitti. Fakat Nisan'ın ikisinde hemen bir Terazi burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Terazi dediğimizde hemen aklımıza ne gelsin? Diplomasi gelsin, ilişkiler gelsin, ticari konular gelsin ve bu diplomasiye baktığımızda tabii ki göksel kombinasyonlarda Haritamıza hemen da haritamıza bakalım. Peki yol buyurunuz. bakalım. Şimdi Terazi burcunda 21 derecede bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay her şeyin açığa çıktığı bir süreci anlatır. 12 derecede gerçekleşen dolunayın etkisi hemen yanındaki Satürn'ün Güneş'le birlikte bir araya gelmesini de açığa çıkartıyor. Satürn baskıcıdır, Güneş liderleri ve hükümetin başındaki kişileri artık kendimizi ve mesleki olan konuları anlatır. Dolayısıyla Terazi burcundaki dolunayın etkisi bireysel anlamda özellikle Koç, Terazi ve Yengeç burcundaki kişileri, yükseleni ve bu güneşi olanlar, ayı olanlar burada kendilerinin kariyerlerinde ve ilişkilerinde bir takım var olan sorunları peş peşe deneyimleyecekleri bir süreci Tekrarlar anlatacaklar. mısınız? Kimde, hangi evde ya da hangi burçta Burada olanlar? tabii ki Terazi burcunda bir ay dolunay gerçekleştiği için Terazi, Yengeç, Oğlak ve Koç burcundaki olan kişiler, buralarda ayı, güneşi olan, yükseleni olanlar daha çok etkileneceklerdir bu kombinasyonlarda. Hemen ben notlarımı alıyorum. Tabii. Buradaki notlarımıza baktığımızda Türkiye açısından değerlendirdiğimizde içsel konular, iç güvenlik konuları bizim burada ön plana çıkmakta. Çünkü bizler biliyorsunuz yengeç güneşimiz, yükselenimiz yengeç, güneşimiz akrep. Akabinde yükselen yani burada haritası yok ama yengeç olunca otomatikman Terazi burcundaki kombinasyonlar bizim hemen göksel kombinasyonlarda sınırlarla ilgili olan alanları da tetiklemeye başlıyor. Dolayısıyla burada biz bir takım sıkıntılara maruz kalacağız. Hem içsel güvenlik hem sınır hattıyla ilgili Evet, diyorsunuz. sınır hattıyla ilgili olan konu koşullanmalar hemen çünkü sınır bölgesi Terazi burcunda biz burada deneyimleyeceğiz. Kendi ülke haritamızda yükselen yengeç olduğu için Terazi burada olacak ve buradaki kombinasyonlarda hemen akabinde ön planda hükümeti temsil eden alanda Satürn ve Neptün'ün buradaki Koç burcunda olması ve buradaki bir dolunayın tamamen güvenliğimizi, sınırlarla ilgili olan alanı ve hükümetle ilgili olan konuları daha fazla ön plana çıkartan cinsten olacak.
Hemen akabinde bunun iz düşümüne bir bakalım. Bu arada benim tabii bu Nisan ayına dair sormak istediklerim var size. Biraz Mart'ı konuşurken birkaç cümleyle değinmiştik. Onları da ayrıca soracağım ama geldi şimdi iz düşüm Evet, haritamız. şimdi buradaki iz düşümlere baktığımızda otomatikman hani demiştim ya size burada hani bir MC noktasındaki buradaki bu terazi dolunayı, diplomasiyi, anlaşmaları da anlatır ama bu anlaşma bizim birazcık aleyhimize olacak. Tam da böyle bir Ankara'ya yakın geçiyor. Burada bir takım sıkıntılı bir durumlar söz konusu olabilir. Tekrardan yine bu tarafa baktığımızda yine bir MC noktasını gene Fransa hattından buradan Londra'ya aşağıya çok yakın. doğru. Evet yine Londra yine gündemde olacaktır buradaki kombinasyonlarda. Hani iyicil burada destekleyici olan alanlar bir Jüpiter'in buradan geçişi var. Almanya ve Belçika ile ilgili gene burada ittifaklar aslında bizim ön plana çıkıyor. Yani bazı Avrupa'daki işte NATO'daki ülkelerin bir araya gelmesi daha fazla burada Rusya ve yani burada Rusya ve Ukrayna ile ilgili bir takım sıkıntılar ve problemler biz yaşayabiliriz. Yani buradaki hat birazcık orada eğer bir anlaşma olursa eğer bir tanem hani böyle bir Anlaşma durum mı olabilir. olur yoksa çünkü Rus Anlaşmazlık. istihbaratı onu söyleyecektim. Mart ayında da kısacık vurgulamıştık onu. Hı hı. Tabii biz biraz erken çekiyoruz. Mart'ın Daha başında bunu Şubat'tayız. neredeyse çekiyoruz. Dolayısıyla koca bir Mart geçmiş olacak ama biz Evet. Nisan haritasını biraz yorumlamaya gayret gösteriyoruz Evet. hazır bir araya gelmişken. Orada Evet. şunu söylemiştik, yani bir ara Rus istihbaratı şu bilgiyi paylaştı. Dünyaya yaydı daha doğrusu. Bazı ülkeler, Avrupa'daki bazı ülkeler şunu düşünüyor diyor Rus istihbaratı: Ukrayna'ya nükleer mühimmat verelim. İşte orada böyle bir durum söz konusu olabilir. Çünkü bakın Uranüs hattı da buradan böyle geçiyor. Buradaki tam da buradan Berlin. geçenler evet aynen Avusturya, Berlin hattı. Hani burası tamamen ve İtalya'dan da geçiyor. Evet. Dolayısıyla hani arkadan gizli gizli ya da aleni bir şekilde Ukrayna'ya bir yardım durumu söz konusu olabilir. Evet. Şimdi buraya bir not açalım. Tabii. Neden? Çünkü maddi koşullarda sıkıntılar ve problemlerin olacağı, biraz borsada spekülatif inişler ve volatilitelerin olabilitesinin yüksek olacağı bir sürecin aslında burada göstergesi var. Nisan ayına biraz daha dikkat edelim. Çünkü Nisan ayı artık ikinci çeyreğin start aldığı bir zaman dilimi. Buradaki artık önümüzdeki 3 aylık süreç yaza doğru bir giriş olduğu için, gidişat olduğu için hani burada piyasalar, emtia piyasaları daha bir kendini bir gösterecektir. Akabinde burada Bitcoin çok düşmüştü. Yani şu anda da belki Evet. bunları yayınladığımızda da belki biraz daha hani volatilitesi biraz daha yukarıda olabilir ama Uranüs'ün etkisi özellikle 26 Nisan'da Uranüs İkizler Burcu'na geçiş yapacak ve orada teknolojinin muazzam bir 26 şekilde Nisan. 26 Nisan muazzam şekilde yani bundan işte ayın 20'lerinden itibaren yapay zeka olsun, bilimsel alanlar olsun ki yapay zekada sizin çok güzel bir birikiminiz var. Estağfurullah. Buradaki gerçekten artık aleni bir şekilde robotları evimizde mi görürüz? Yanımızda mı yatırırız? Çalıştırır mıyız? Yani insanlık nereye gidiyor? Artık humanoid insanlar mı? Yani yarı insan, yarı robot, robokaplar mı olacağız? Hani böyle bir sürecin içerisine gireceğiz ve sonuç itibariyle senin de dediğin gibi artık bizi yapay zeka mı yönetecek? Ondan sonra hani ne olacak? Mormonlar en sonunda nihayet dünyanın Mormonlar haklıymışız mı diyecek hiçbir diyecek. teknolojiye bulaşmayarak. Yani baktığınızda Hitler bile haklı çıktı. Yani Epstein dosyasına Hitler gerçekten baktığınızda. öyle miydi? Gerçekten gaz odaları var mıydı filan? Yani bu dünya da tarih baştan yazılıyor gibi bir hissiyat içerisindeyim ama asıl
Arzum Hanım'ın vurguladığı nokta, biz videoya başlamadan önce, çekime başlamadan önce biraz sohbet ettik. Ben şey iddiasındayım. Yani 2027'de yaklaşıyoruz, az kaldı diyor Elon Musk. Yapay genel zekanın hayata geçmesiyle ilgili, ama bence çoktan yapay genel zekaya, Tabii ki, tabii ki. süper yapay zekaya ulaştılar. Tahminimizin çok ötesinde hayatlarımızı yönetir vaziyette. Dolayısıyla Nisan'dan sonra baş döndürücü bir Evet. hızla bunu bize aktarmaya başlayacaklar Yani gibi ben geliyor. size şöyle söyleyebilirim. Belki bu ön planda olan liderlerin, selebritilerin klonları var. Yani gerçek değiller yani. Belki de onları alıkoydular, Her şey olabilir. ön plana çıktılar. Yalnız burada bir Elon Musk'a bir şey yapalım. Ne yapalım? Atıf yapalım. Parantez açalım. Çünkü Tamam. parantez açalım. Elon Musk ada davetine hiç gitmemiş bir adammış. Yani bunu altını çizelim. Yani burada Elon Musk'ın bu konudaki Epstein adasından bahsediyoruz. evet, buradaki durumu enteresan Tabii göreceğiz. bir durum. Ben Ve hepsinden şüphelendiğim için. evet, yani çok enteresan ama. Yani ben de mesela Elon Musk'ı hani çok tutan bir insan değilim. Kesinlikle şey yapmam. Ben zaten objektif bakan bir insanım, astroloğum, ama bir gün onun da haritasını beraber inceleriz. Ya onu bir yapalım Enteresan. gerçekten. Yani enteresan, yani hakikaten enteresan. Arada kendisi diyor ya, ben uzaylıyım aslında, kendi gezegenime dönmek için bu kadar çaba harcıyorum diyor. Yani böyle espriyle karışık bir takım şeyler söyleyip kenara geçiyor Elon Musk. Yani olabilir, oradaki gezegen konumlarına bakarak hangi gezegenden geldiğini beraber istişare ederiz. Ama latifesi yani bizler halk olarak, insan olarak barışın yanında olalım, iyinin yanında olalım. Yani elbet herkesin bir miadı var. Yani hiçbir şey Biz sonsuza kıyametin kadar. ayak seslerini mi duyuyoruz Tabii Arzum ki, Hanım? tabii ki. Yani baksanıza, yani bu olan olaylar gerçekten aslında biz büyük bir olaya şahitlik yapıyoruz. Önümüzdeki 2 yıllık süreç içerisinde kolektif gezegenlerin açıları çok büyük tarihi böyle dönüm noktaları ve biz onlara şahitlik ediyoruz. Yani herkes diyor ki ay ne günlere geldik, ne şey yapın. Aslında biz şahidiz. Biz hep bir şahitlik içerisindeyiz de bunun farkında değiliz. Dolayısıyla bu şahitlikte siz kime ve neye göre bu şahitliği yapacaksınız ve sonrasında sonsuzluk diye hiçbir şey yok güzelim. Yani bütün bunların derdi sonsuz yaşamak, işte Ölümsüz olmak. ölümsüz olmak. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Yaşlanmamak, hastalanmamak. Hastalanmamak, böyle yani sen Yaradan'a kafa tutamazsın Başakçığım. Yani kafa tutamazsın. Yani umarım onlar da anlar. Yani onlar acı bir şekilde anlayacaklar. Anlayacaklar. Çünkü böyle bir durum söz konusu olamaz. Yani bir sistem var. Sen o sisteme uyumlanırsan eğer artıya geçiyorsun. Eğer sen ona kafa tutarsan seni ezici bir şekilde o çark kırar geçer. Böyle bir dünya yok yani. Bunlar istedikleri kadar işte o desinler, bu desinler, şu desinler. Öyle bir dünya yok. Yani dünyayı da toptan uçurumun kıyısına taşımak gibi bir şeye dönüştü bu iş. Yani onların yaptıkları, insanların zihinleriyle oynamak, dünyanın kimyasıyla oynamak, Evet. hepsini bütüncül düşününce Tabii ki şimdi A'dan Z'ye bir kontrol mekanizmasının içerisindeyiz. Sıvılarla verildi. Sonrasında gıdalarla oynandı. GDO'lar verildi. Ve bu GDO'lar baktığınız zaman çok büyük bir teori, ta 1940'lı yıllardan itibaren olan bir şey. Bize süt tozlarıyla geldi Ya. Amerika'dan. Ondan sonra ve bizim nesil bozulmaya başladı. Şu anki şeyleri düşünemiyorum bile. O Çin tuzlarını, paketlenmiş gıdaları, ondan sonra genetiği değiştirilmiş bir sürü şey Evet. var zaten. yani basit yaşam, basit yemek, basit hayatlar belki de insanların en çok doyum ve keyfe ulaşacağı, afiyette olacağı şeyler. Bunların kıymetini
idrak etmemiz gerekiyor İnşallah. aslında. Yani bunların kıymeti bilinmesi gerekiyor. Şimdi 9 Nisan bizim için önemli. Tamam. Çünkü burada askeri hareketlilik ve Mars'ın Koç burcuna geçişiyle bir agresyonun artışı var. Özellikle burada 16 ve 20 Nisan'a dikkat edelim. Türkiye'nin Mars derecesi sert etkiler alacak. Tam karşımızda, 16-20 evet, Nisan. tam karşımızda Koç'ta birikmiş olan gezegenler bizi rahatsız edecek. Yani burada aleni bir şekilde topraklanma olur, denizlenme olur. Biz bunları deneyimleyeceğiz maalesef. Fakat unutmayın ki Türk'ün gücü, Türk'ün kuvveti, gökyüzü bizi destekliyor. Mart'ta bunu söylemişti zaten. Evet, yani ve bu destek halen devam ediyor. Türkiye'nin yıldızının parlayacağı Evet. dönem. Sadece burada Çok özür dilerim Arzu Hanım, Estağfurullah. sözünüzü bölüyorum, ne olur unutmayın ama NATO tatbikatında göz bebeği oldu Türk ordusu. Türk Maşallah. ordusu NATO tatbikatına, 2026'daki en büyük tatbikata damgasını vurdu. Bolca Almanya, işte NATO komutanları, herkes Türkiye'yi konuştu. Biraz bu gerçeklerin de farkında olalım. Evet, yani bizler hep gözlerimiz hep dışarıda, dışarıdakini takdir etme gibi bir durumumuz var. Halbuki bir içe bir bakalım yani. İçerideki karşıtlıktan kaynaklanıyor birazcık da bu kutuplaşma Evet. meselesinden kaynaklanıyor. Yani bu kutuplaşmayı da artık önlememiz gerekiyor. Biz iyisiyle kötüsüyle derleyip toparlanıp kendimizi açığa çıkarmamız gerekiyor. 17 Nisan'da iç güvenlik konuları önem kazanacak. Yönetici figürlerin etkileri, daha kararları devrede olacak. Türkiye liderliğini çok daha fazla göstereceği bir sürecin içerisindeyiz. Burada ateşli hastalıklar, salgın hastalıklar yine ön planda olabilir. Baş bölgesini Koç, çünkü yani terazideki dolunayın etkisi, biraz Koç'un oradaki o kombinasyonlar bizi birazcık paralize edebilir. Dikkat etmekte fayda var. 20 Nisan buradaki en dikkat çekici tarihtir. Mars, Satürn ve Merkür'ün Koç burcundaki hizalanması burada kadim astrologlara göre savaşın işaretçisi. Dolayısıyla bu agresyon Türkiye için de riskli bir dönem. Nükleer risk ise 24 Nisan sürecinde gözükmekte. Burada 24 Nisan sonrası nükleer bir risk mi var 24 diyorsun? Nisan'dan itibaren burada dikkat çekecek nükleer silahlar, riskler, santraller, elektronik konular daha ön planda olacaktır. 25 Nisan yine dikkat edilmesi gerekiyor. Avrupa'da, İngiltere'de iç gerginlikler var. Burada yangınları görebiliriz. Londra ve Paris'te yangınlar. Madrid, Barcelona'da sert olaylar. Almanya ve Brüksel, Münih. Bunlar yine halk hareketlenmelerinin ön planda olacağı bir zaman durumu. Burada Doğu Avrupa ve Ege'yi destekleyen durumlar var ama İstanbul ve Ege koridorunda da anlaşmazlıklar ve denizlerle ilgili olan süreçleri anlattık. Burada Amerika kıtasına da baktığımızda Meksika ve Grönland gene ön planda olacak. Yine oraları konuşacağız. Evet, gene oraları konuşacağız. Emtiaların gene volatilitesi gene konuşulacak ve yani burada otomatikman baktığımız zaman 26 Nisan'da biz Uranüs'ü ikizlere geçtiği andan itibaren kriptolarla ilgili yasaları, kriptoların yükselişleri, evet, görülür. 26 Nisan sonrası. Evet, yani 20'sinde başlar diye düşünüyorum ben. 26 sonrasını görür ve burada Uranüs'ün etkisiyle gene nükleer durumlar, elektrik kesintileri, ikizlerdeki bir Uranüs'ün etkisi, dijitalin ticari konularda daha fazla ön plana çıkacağını, işte yapay zekanın daha fazla ön plana çıkacağını, Japonya'nın daha yine ön plana çıkacağını ve Çin, Hindistan, onlar daha fazla ön plana çıkacaklar. Burada yangın potansiyelini anlattım, çatışmaları anlattım. 20 Nisan kritik dedim, askeri alanda yoğunluk var, iç güvenlik ön planda.
Borsada spekülatif inişler ve çıkışlar var ama borsamızın kuvvetli olduğu söz konusu olarak gözükmekte. Genel Bir anlamda 17 böyle Nisan bir Koç var. burcu yeni ayımız Evet var. var. Evet. Onun haritası da Tabii var. ki onu Evet. da gösterelim. Şimdi burada Koç burcunda yeni bir ay var. Bakın Güneş ve yeni ay. Yeni ay dediğimizde yeni başlangıçları, yeni adımları anlatır. Akabinde burada yaralı şifacı diye adlandırdığımız Şiron'un asteroidini görüyoruz. Burası aslında yaralarımızı tedavi eden ya da yaraları patlatan bir enerjiyi de aynı zamanda göstermekte. Burada bir takım talihsizlikler var. Buradaki kombinasyonlara baktığımızda tek kare olan durumlarda böyle bir aksilikler, problemleri görüyoruz. Burada yine dikkatimizi çeken Koç burcundaki toplaşmalar. Bakın burada bir Merkür var. Mars'la olan kavuşuma doğru Merkür giderken Merkür burada kazalar, savaşkan olaylar, yine Mars'ın Satürn'le kavuşumu, bu iki tane Zodyak'ın malefik diye adlandırdığımız zorlu gezegenlerinin yine Koç burcunda olması. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 yani burası ve Neptün'ü de burada koyduğumuzda bu Koç ateş enerjisini, savaş enerjisini maalesef göstermekte. Yani bu Nisan ayında bir şeyler çıkmazsa biz rahat ederiz Ağustos'a kadar diyorum. Ve burayı bizim yönetmemiz gerekiyor. Atak bir enerji olacaktır. Çünkü Merkür Koç'ta ne düşündüğümüzü, ne söylediğimizi bilmeyiz. Eyvah. Hızlı konuşuruz, hızlı hareket ederiz. O yüzden bir düşünüp bir söyleyelim o dönem. Evet, çok fazla böyle aksiyon vari olacağız. Yani bu enerjiyi boşaltmamız gerekiyor. Ayrıyetten burada bakın yine bir Venüs Boğa'da çok güçlü ve Uranüs'le birlikte burada emtiaların yukarıya çıktığını, Altın böyle gümüş yine altın, mi? gümüş Nisan'da yine yukarıda zirve tabii mi? ki. Ve burada da onların kripto türevleri, mesela kripto Tabii. türevi altın, Bitcoin vesaire. Bitcoin, bunları da biz efendim göreceğiz. Bunlar Peki bu iz şekilde. düşümleri de var. Evet, iz haritasal düşümlerine olarak. de bir bakalım. Arkadaşlarımdan onları da rica edelim. Böylece hangi alanlar için ne ifade ediyor? Hem Türkiye hem Avrupa açısından Arzu Hanım Evet. onları da anlatacak. Şimdi Uranüs'ün etkisi yine Ukrayna'dan böyle bir hat geçiyor ve bizim de Ankara'ya ve Kıbrıs'a uzanıyor. Burada Uranüs ani beklenmedik olayları ve nükleeri anlatır. Burası bir olsun mu? Olsun. Olsun. Bir. Evet. Buradaki anlaşmazlıklar belki işte biz gene Rusya ve Ukrayna'ya işbirliği olarak geleceğiz. Sonra bu anlaşmazlık olacak gene bizim tepemize şey yapacak. Uranüs aynı zamanda sismik hareketleri de anlatır. Yer sarsıntılarına da dikkat çekmekte fayda var. Polonya hattı var ama Evet. orası önemli bir tabii bilmiyorum. Evet, şimdi Polonya hattında da MC noktasında burada bir enerji, asteroidlerden gidiyoruz. Burası hayat enerjisi, yaşam enerjisini anlatıyor. Doğu Avrupa'nın hayatla mücadelesini, yani burada Rusya'ya karşı belki bir ittifak yapacaklar. Bir araya gelecekler. Hani bizi korumanız gerekiyor diyecekler belki de Avrupa'ya. Evet. Hemen burada akabinde yine bakıyorum. Şöyle yine MC noktasında Paris'i görüyoruz. Biz yine Evet. demek ki Paris yine ön planda olacaktır. Burada Londra'da bir Chiron'un geçişi, Londra'daki bir takım olaylar burada olabilir. Yıkıcı olaylar, yangın olabilir. İnsanlar burada ayaklanabilir. İşte yani burada bir protestolar ve yaralamalar falan buradan çıkabilir. Burayı burada bu şekilde göstermekte. Dolayısıyla Avrupa'da böyle bir durum var. Yani Paris, Fransa ve Londra tabii ki buradan aşağı indiğinde de Afrika bölgeleri. Çünkü Uranüs ikizlere geçtiğinde 1876 sanayi Fransız devrimine de bir atıf yapıyor. Buradaki atıf Fransa'yı da karıştıracak ama Afrika bölgesindeki yani Fransız sömürgesi altındakiler kendi özgürlüklerini ilan etmek için
burada mücadele edeceklerdir. Biz Türkiye haritasına bir bakalım. Tamam. Türkiye haritasına geçelim. 17 Nisan'daki Yani Nisan'da Koç daha yeni çok ayını az evvel de konuşuyoruz. oradaki kuzey ay Evet. düğümlerinin de geçişi daha çok Ukrayna ve Rusya'yı şey yapıyor. Burada da bir Uranüs, bakın orta hattan Konya ve altı Ve Kıbrıs. Kıbrıs. Kuzey Geldik Kıbrıs. mi gene Kıbrıs'a? Geldik. Evet, Kıbrıs'ın etkisi burada, Kıbrıs yine ön plana çıkacak. Buradan tekrardan yine bir bakıyorum, burada Venüs'ün etkisi, burada bir uzlaşma ve iyilik olabilir. Venüs iyicildir Ege. çünkü. Burada Ege'de bir takım anlaşmalar gibi durumlar söz konusu olabilir. Ama bu tabii ki nasıl bir anlaşma olacak? Burada bir ayaklanma, bir protestolar, bir durumlar olacak ki Uranüs burada kendisini gösterecek. İlk start dediğimiz ikizlerdeki durum neyse, oradaki aksiyon 26 Nisan, 3 gün öncesi 3 gün sonrası kendini gösterir zaten. Burada böyle bir Nisan ayının sonunda betimleyebiliriz. Peki tekrar alayım sizi böyle. Şeyi merak ediyorum size. Nisan ayını konuştuk, yine ekleyeceğiniz notlarınızdan varsa alalım ama biz böyle bakıyoruz, anlatıyoruz. Böyle kadim zamanlarda da krallar herhalde astrologlarına, kahinlerine baktırmış. Evet, evet. Şimdi acaba liderler karar aşamalarında, Yani kritik Putin'in- durumlarda kullanıyorlar Tabii ki mı? Putin'in kullandığını biliyorum. Putin, hatta onlar çok daha ileri seviyede medyumları kullanıyorlar ve yani casuslar gidiyorlar, o Amerika'nın o gizli kapaklı, o NASA'nın sakladığı işte bir tane bir 41. bölge mi vardı? Hı hı, hı hı. İşte o bölgede mesela 51. bölüm. 51. bölge. İşte orada neler dönüyor, ne oluyor? İşte nasıl bir anlaşmalar var uzaylılarla? Bunların hepsini onlar uzaktan telepati yöntemiyle ya da astral seyahatle Rusların Amerikalıları bu bilgileri çektiğini biliyoruz. Hali hazırda tabii ki İsrail'in buradaki bir kabal sistemini kullanarak manipülasyon yeteneği çok kuvvetli, onlarda böyle bir durum var. Amerikalıların da kendine ait yönelik bir burada spesifik, hani medyumlarla falan çalıştıkları var ama Rus tarafı bence çok daha kuvvetlidir. Bu konuda Yani daha bu ileri konuda diyorsunuz. daha ileridir. Türkiye'nin var mı? Bilemiyorum tabii ki, burada muamma, ama Osmanlı döneminde müneccim başları varken ve bunlardan kimisinin kafası götürülmüş, kimisi baş köşeye Diskoda, ha? oturmuş. Evet, yani illaki bir başvuru mercisi vardır. Fakat bence... Yani ben şeyi merak ediyorum. Yani mesela anlaşma imzalanacak. Şu zaman imzalamayalım, bu zaman imzalayalım. Doğrusu da Harekat olması düzenlenecek. lazım. Şu zaman olmasın, hadi bu zaman. Yani böyle bir senkronizasyon aranıyor mudur acaba Valla diye bana merak göre ediyorum. olması gerekiyor. Çünkü padişahlar bile Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman, yani yanındaki bilgeler astroloji eğitimini de bilip gökyüzüne bakıp ona göre bir fetih kararı alıyorlar ve İstanbul ele alınıyor. Şimdi bizim gökyüzümüz bu seneden itibaren Türkiye'yi ve Türk gücünü, Türk birliklerini her zaman anlatıyordum, daha fazla ön plana çıkartacak. Dünya kutuplaşıyor, dünya artık eski bir sistem oluyor ve bu dünyada Türkiye olarak biz diğer Türk devletlerinin başı, lideri ve onun altında herkesi derleyen ve toparlayan olacağımız için bizim bayrağımız ilelebet o gökyüzünde, anlı şanlı bayrağımız 23 Nisan'da biliyorsunuz bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ve ne mutlu ki Atatürk bunu çocuklara armağan etmiş. İşte tekrardan Ulu Önder Atatürk'ün ne kadar kıymetli olduğunu, değerli olduğunu, ışığıyla ve özel olduğunu. Evet, ışığıyla her neredeyse bize hala yol gösterdiğini, sadece bize değil bütün dünyadaki bazı ülkeler, cumhuriyetler hep onu anıyor ve yolundan gidiyor.
Dolayısıyla bizim kendi değerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Atamıza sahip çıkmamız gerekiyor. Onun ilkelerine sahip çıkarak ve Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diyerek bunu bütün öğrencilerin her sabah gözünü daha açmadan bunları tekrardan söylemeleri gerekiyor ki bilinçaltımızda bu Ya. sintaks kalsın ve ilelebet biz bu vatanın, atalarımızın kanları boşa akıtılmadı. Sahip çıkalım ve geleceğe doğru yolunda olan bir dünyada bir Türkiye bırakalım isterim. Ya Naçizane. sanki bana ne geliyor biliyor musunuz Arzu Hanım? Ya böyle dünya alt üst olacak ve kale olarak Türkiye kalacak gibi geliyor. Tabii ki dünyanın Yani. orta merkezi biliyorsunuz biz olduğumuz için. Evet, bayağı Evet. o da hesaplamışlar da Evet. hatta neresiydi bilmiyorum. Eskişehir Çankırı mı miydi? Kırşehir miydi? Bir Vallahi yerdi yani bilmiyorum tam ama merkez. neticesine baktığımızda zaten kutsanmış topraklar diye adlandırdığımız şey Türkiye'nin toprakları. Ama bize büyük görev düşüyor. Biz sahip Zamanı çıkmamız gelince anlayacağız. gerekiyor. Evet, bence hani devlet bizim Türk kadim devleti zaten onu biliyor. Çok büyük bir şekilde buna hazırlıkları var. Biz bir şey bilmiyoruz. Biz sadece gökyüzünden oradan buradan bir şeyleri anlatıyoruz. Yoksa bizim bildiğimiz yok. İyi Asıl ki anlatıyorsunuz ve Ay, çok ne güzel demek. Sağ anlatıyorsunuz. olun. Çok teşekkür ederim. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık. ediyorum. Bizim Sağ tabii ki olun. buluşmalarımız devam edecek. İnşallah. Daha önümüzdeki günleri inşallah En konuşacağız. güzel şekilde. Sizden gökyüzünde dinlemeye devam edeceğiz. Sağ olun. Zaman ayırdığınız için çok teşekkürler Ben tekrar. teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim en büyük teşekkürümüz de tabii ki size. Çünkü siz de oradaydınız, siz de zamanınızı ayırdınız, bizi izlediniz, takip ettiniz. Sağ olunuz. Lütfen kanalı takip alın, abone olun. Videomuzu beğenirseniz seviniriz. Bizim için destek anlamına geliyor algoritma bakımından ve yorum iletirseniz daha da güzel olur. Ona daha çok seviniriz. Evet. Sağ olunuz, iyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.